Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibim ben katibun elle karışır. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Hey! Cümleten merhaba arkadaşlar. Acayip'in bu bölümünde yine acayip bir Merhaba. konuyla karşınızdayız. Ve acayip partnerimiz. Ciddiyete davet ediyorum sizi. Bu haftaki mevzumuz Joker. Malum film geldi. Geldi ama ne geldi be. Peh peh peh. Beğendiniz mi filmi? Ben bayıldım vallahi. Ben de bayıldım. Yani Nuri Bilge Ceylan çekmiş gibi ağır, melodram. Bir süper kahraman filmi görmek istiyorsanız Bir süper kahraman filmine gitmelisiniz. Ama bir süper kötü filmine gitmek istiyorsanız Joker'e gitmelisiniz. Topladık. bu hafta ığlarımız az olacak. I yapmayacağız. I'larımız genelde kesildiği için ığsız bir program olarak sürecek. I yok bu programda. Ne kadar ı varsa zaten verdin, sağ ol. Güven, Joker'in geçmişini senden alabilir miyiz? Malum 1939 Batman dünyada bir çizgi roman olarak ortaya çıkıyor Superman'in ardından. Aslında bir dedektif. Babadan kalan iyi bir para var. Teknik mevzular falan filan. Her şey Miras onun yedi. altında. Zaten adam bir playboy. Ne yapıyor? Teknolojiye falan yatırımı yapıyor falan. 1940'ta da Batman için işte nasıl böyle bir kötü icat etsek de Batman'in başına bela olsa falan diye düşünülürken ortaya Joker karakteri çıkıyor. Onun ortaya çıkışı da çok enteresan. İşte Batman'in yaratıcıları ofiste takılmış. Bill Finger'la Bob Kane konuşurken ne yapsak ne etsek nasıl bir karakter ortaya çıkartsak. Batman karakteri yaratıcıları arasında adı geçen Jerry Robbins içeri bir deste iskambil kağıdı ile giriyor. Hikaye o ki iskambil kağıtlarını karıştırırken orada Joker'i görüyorlar. Bill Finger ya da Bob Kane çekmeceden bir sinema dergisi falan çıkartıyor. Şak diye masaya koyuyorlar. Bir resim. Conrad Wade, Gülen Adam filminden Victor Hugo'nun bir hikayesinden esinlenip yapılmış 1928 tarihli bir filmin afişinde ilk kez Sessiz sinema filmi. seyircilere evet gülen bir surat var. O surat aslında günümüze kadar gelen Joker'e ilham veren surat. Joker'in Türkiye geçmişini senden alabilir miyiz? Joker'in Türkiye geçmişi arkadaşlar 1958'de Türkiye'de Batman kendi başlığı altında bir dergi olarak 3 sayılık çıkan kısa bir serüveni var ki ondan daha öncesi de var aslında Batman'in Türkiye'ye gelişinin. Fakat Joker'in bizde ilk göründüğü yıl 1958. Daha sonra Ceylan Yayınları'nın 60'lı yıllardaki serisinde de gözüküyor. Bir de dünyada 60'lı yıllarda Batman dizi film, televizyon dizisiyle de çok konuşuluyor. Hatta bu diziden yola çıkılarak bir Batman ve Robin filmi yapılıyor. Bu filmde de zaten süper kötülerin bir geçit resmi var filmde. İşte Penguin orada, Riddler orada, Joker orada. Bizde yayınlanıyor mu film? Batman ve Robin filmi Türkiye'ye zamanında gelmiyor. Dizi film gösterilmiyor. Fakat rüzgar 60'lı yıllarda basına bize kadar gelebiliyor. O zamanki siyah beyaz gazete manşetlerinden Batman'in burada da belli bir popülariteye kavuştuğunu görüyoruz. Zaten öyle bir popülaritesi var. Çünkü çizgi roman olarak Batman burada beğenilmiş. 1950'lerde bayağı bir konuşulmuş. İşte Casus Kran, Spy Smasher diye bir film gösterime girerken daha o yıllarda 50'li yıllarda ressam Carlotti'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Carlotti'nin çiziminde dünyada olmayan bir şey oluyor. Spy Smasher'ın Türkiye'deki gösteriminde Casus Kran filminde Superman, Batman, Robin figürleri bir afişte görülebiliyor. Bu görüntü Amerika'da da günümüzde çok ilginç karşılanıyor. İşte Batman'in geride kalan 50. yıl sergisinde Amerika'da bu afiş mesela bizde de görüyorsunuz şu anda sergilenmiş ve çok ilgi görmüş. Bunun gibi şeyler var. O zaman bu popülariteden faydalanan gazetelerde bir Batman'e karşı kulağa hani Batman'e aşina olanlara bir şeyler sunuyor, haberler geliyor. Girişi tanışması böyle diyebiliriz. Daha popüler olması da 1980'lerin sonuna rastlıyor. Batman'in Tim Burton'ın yönettiği ilk Batman filminde Jack Nicholson'ın Joker'i canlandırmasıyla tüm dünyada olduğu gibi burada da Joker belli bir popülarite kazanıyor. Kendi başına işte defter kapaklarını çıkartmalara, stickerlara, posterlere konu olabiliyor. Hatta dergi kapağı bile burada olabiliyor. İlk Joker Cesar Romero dizide yer alan Joker. Peki niye ben şarkıyı Üsküdar'ı seçtim diye seyircilerimiz merak ediyorsa Eartha Kitt hikayesi var. O hikayeyi de sizden alabilir miyiz? Eartha Kitt 1950'li yıllarda İstanbul'a geliyor. Daha henüz meşhur bir şarkıcı değil. Evet, şarkı söyleyen bir sanatçı. Amerika'dan gelen az ünlü bir sanatçı olmasına rağmen o zaman İstanbul eğlence dünyasında işte
Amerika'dan gelen ünlü şantör falan böyle o şekilde falan bir lanse ediliyor. Ve burada Casablanca düğün salonu idi en son yıkıldığı bir tarihte. Tepe başında bir gazinoda çıkıyor, program yapıyor. İşte Orhan Boran sunuculuk yapıyor. Hatta Orhan Boran ve İlham Gencer Üsküdar bu şarkısını Üsküdar öğretiyorlar. şarkısını Örtekit'e kazandırıyor. Örtekit de dünya müzik tarihine kazandırıyor. Al gülüm ver gülüm. Herkes ekmeğini yiyor. Tabii böyle bir yıldızdan sinema televizyon dünyasında faydalanmak istemez mi? İster. Dizisinde Catwoman'ı canlandırıyor. Çok enteresan ya. Bu aynen uzay yolundaki Uhura, evet, o erken 68'ler dönemi diyebileceğimiz 60'ların ortası Evet, yani yıllar. Afrikalı, Amerikalıların- Artık o devrimci hareket olarak nitelendirebileceğimiz bu tip adımlar atılıyor. Yani evet, işte siyahi bir kadın çıkıyor beyaz bir oyuncuyla bu Star Trek'te öpüşebiliyor ve olay oluyor o yıllarda. Irkçılığın daha hala bir yandan da tepede olduğu yıllar. Örtekit de zaten sadece boş bir hatun değil. Yani sıkı bir aktivist, sağlam böyle bir şeylere katılıyor, etkinliklere katılıyor, gösterilere katılıyor. Böyle bir kadın. Güven, dünyada kötü filmi olarak Joker ilk film mi? Öncesi var mı? Dünya sinemasında süper kötüler kendi kategorisini açmış mı diye baktığımızda biraz daha geriye gittiğimizde yakın tarihlerde şeyi görebiliyoruz. Daredevil'ın manitası Elektra'yı görüyoruz. Ondan sonra işte yine Catwoman'ı görüyoruz. Batman'in yavuklusu diyebileceğimiz. Bir de ben böyle Hulk bana kötü mü iyi mi ayırt edemezdim çocukken. Mesela Star 1 tek kanalken hatırlarsın o dizisini. Ayıla bayıla seyrederdim ama yani böyle zararlı bir adamdı diyordum ya. Hulk kötü mü iyi mi? Bilincini kaybediyor mesela, aslında iyi bir adam özünde. Zaten okumuş bir adam, doktor falan biliyorsun ama sinirlenince kendini kaybediyor. İşte yeşeriyor, meşeriyor falan filan. Onun için hani içinde kötülük yok onun. Tanısan seversin yani, şey yapma. İşte Elektra ve Catwoman aslında biraz eş durumundan ya da sevgili durumundan diyebiliriz. Birisi Batman'dan, birisi Daredevil'dan yola çıkılarak kendi solo filmlerini yapıyorlar. İkisi de kötü sonuç alıyorlar. İyi birer uyarlama olarak anılmıyor sinema dünyasında baktığımızda tarihte. Fakat kötüler kadınların öncü olduğu bir kulvarı açmış. Peki bizde bulunuyor. var mı kötü? Bizde dünya sinemasında kendi başına filmini yapan kötü diye baktığımızda ilk bizdeki bir örneği görebiliyorum. Yani bu Daha konuda önce de da benim bildiğim o şu anda Karaoğlan'ın kanlısı Camoka. Wow. Camoka'nın Dönüşü diye bir film var. Tek film mi? Tek film, evet. Suat Yalaz, Kartal Tibet'le arası bozulduktan sonra işte bir Kuzey Vargın'ı Karaoğlan olarak falan bir gösteriyor falan. Olay pek tutmuyor, etmiyor. Fakat Camoka zaten biraz Danyal Topatı'nın da etkisiyle bayağı bir tutmuş bir karakter. Danyal Topatı'nın başrolünde bir Camoka Dönüyor filmi var. Filmi nasıl buldun? Ben filmi sevdim. Şu anda en çok hemfikir olduğumuz insanlarla da onları da dinlediğim zaman bakıyoruz. Logan kendi başına orijin hikayesi yapılabilir, nasıl son çizilebilir, yazılabilir bir şeye. O konuda iyi bir film oldu. Biraz karanlık, ağır, depresif bir yanı da vardı. Fakat Joker'le bu karanlık taraf hem çok yukarı çıktı hem de DC'nin Marvel'a karşı artık şöyle bir düze çıkması, hani sürüne sürüne gelirken sinema dünyasında düze çıkmasını sağladı. Ama yani bir süper kahraman filmi değil, bir süper kahraman filmi hayaliyle gidenler Ama işte süper bir drama kahraman, seyredecekler. evet, Bol evet, süper kanlı. kahraman mitolojisinden çıkan kötülerden birisi. Ya enteresan bir bakış açısı olmuş. Bir de yepyeni bir hikaye yazmışlar. Tabii yani mesela işte Joker'in geçmişine baktığımız zaman çizgi roman severler olarak nasıl biliriz biz hep? İşte kimyasal dolu bir tankın içine düşmüştür falan. Orada ağzı bozuk kas yapısı falan bir şey yapmıştır. Tuhaflaşmıştır. İstemsiz gülen kişi haline gelmiştir. Burada artık yavaş yavaş hani çocukluğundan başlayan tacizlerle, macizlerle yetişkinliğinde de devamlı aşağılanan, örselenen, silik bir tipken komedyen. artık en sonunda nasıl bir insan Fıttırdı. ve işte Behzat Ç. Gibi bir noktaya nasıl geldiğini görüyoruz. En favori Joker'in hangisi? Ya ben Jack Nicholson'ı her zaman ayrı bir yerde tutacağım. Çünkü dünya sinemasında da bir kötünün bir film içerisinde kahramanın façasını bozabilen, karizmasını biraz çizebilen bir karakter olarak ilk Jack Nicholson'ı görmüştük. Bu nedenle Jack Nicholson benim için hani bir kenarda, ayrı bir kenarda duran. Yoksa evet, son Phoenix'in gösterdiği performans artık eline su dökülmeyecek bir Ama bir de noktaya falan Oscar'lı Joker var. olsun. Yani şimdi bu da alacak gibi gözüküyor. Almasa da artık gerek yok. Vallahi bilmiyorum, Gösterdi ben yani. kaybettiğimiz Joker bu rolü oynasaydı bambaşka, daha da yukarı taşırdı çıtayı diye bir sav öne sürüyorum. Zaten işte Joker tarihine bu baktığımız zaman mükemmel. Heath Ledger olsun, işte Phoenix olsun, Nicholson olsun, hiçbir tane boş şey yok. Bir de Hatta Jared Leto'nun Suicide Squad'daki Joker'i var. o bile kendi içerisinde ayrı bir karakter. Yani hiçbirisi diğer Joker'in üstüne basıp da bir şey yapmaya çalışmamış. Kendi Joker'ini ortaya koymuş. Peki bizde Joker
rolünü kim en iyi oynardı? Böyle bir Ya Münir Özkul zamanında o bizde işte fantastik Türk sineması dönemi var ya 60'lar ve 70'ler ortasına kadar gelen. Orada keşke bir sürü Batman uyarlaması falan da var. Fotoromanını falan da yapmışlar bilmem ne bir tanesinden. Keşke Münir Özkul evet bir tane Joker yapsaydı acayip olurdu diye düşünüyorum. Şimdi Randy Spears'ın oynadığı bir Joker var. Bu da enteresan kırmızı noktalı bir janrada. Ya biliyor onlar da çok enteresan bir şey. İlk 2010 yılında bir bu Batman Robin falan diyoruz ya işte biraz gay porn falan davalı bir şey yapıyorlar. Bir porno parodi yapılıyor ki öncesinde de Star Wars'lar, Matrix'ler falan bir şeyler vardı aslında. Fakat bu 2010 yılında Batman ve Robin adı anılan ödülleri falan toparlayınca 7 tane falan ödül alıyor. Ondan sonra süper kahramanlı pornolar patlıyor. Blu-ray'leri ve DVD'leri basılıyor diye bunları bir araya getirmeye çalışan, bunları toparlamaya çalışan birçok koleksiyoncu var. Enteresan. Yani biz girmedik işte onlara ama burada satılmıyor çünkü yurt dışından da getiremezsin. Bir de filmde göndermeler vardı Güvenciğim. Mesela benim fark ettiğim bir gönderme sen fark etmemiştin. Yo ben artık şimdi saymıyorum, bakmıyorum da ilk hatta bir Stanley'e Umurunda bir olmadığı için göndermeyi fark etmedi yani. Stanley'e göndermeyi bir fark ettim. Stan L diye bir isim falan geçti. Artık falan diyorsun böyle bakıyorsun yani tamam gönderecekler de gönderecekler. Dünyada bu tip filmler çekildiği zaman eminim bir masa bir departman falan kuruldu artık. Yani 1984 romanındaki departmanlar gibi gönderme departmanı var. Tabii diyorsun. bayağı gönderdi. Artık filmin içerisine işte sürpriz yumurta neyi yerleştirsek falan Mesela diye listeler sosyal çıkartıp. hizmetler uzmanı hanımefendinin adı Debra Kane'di. O yaratıcısı Bob Kane'e hatta imzası yuvarlak imzası da benziyor ki bende de Bob Kane imzalı Batman birkaç nüsha bulunmaktadır yani arkadaşlar. Ya deminden beri konuşuyorsun. Al. Al. İmzalı mı? Jelatini ben imzalı içerisinde. Batman. Jelatini içerisinde. İmza- Ambalajı içerisinde. imzalı- Alo aklını alırım bak. Jelatini. İmzalı ha. Batman diyorum. Filmin müziklerini konuşalım. Sen nasıl buldun müzikleri? Cross'ları denilir işte özgün bestelenen çalışmalar olsun. Gerekse müzik tarihinden bulup çıkartılıp filme uygun düşecek olan işte o Smile. Charlie Chaplin bestesi Charlie Chaplin, arkadaşlar. Frank Smile. Sinatra'nın parçası. Filmde Charlie Chaplin'e de selam çakılmış. Wayne sinema salonunda modern zamanlar gösteriliyor. İşte Smile parçası çalıyor. Filmin özgün müziklerinin bestecisi Hildur Gudnadottir. Arkadaşlar İzlandalı, Björk'ün hemşerisi. Filmin bayağı böyle içine girdim müziklerle. Biraz işte o Peri'deki klasik müzik kullanımını falan da hatırlattı bana. Nerede kaldık? Çalışmadan geliyorsun böyle oluyor işte. Bırak karıştırma onu bunu. Şşş. Alo. Akıyor. Nasıl gerildi ama. Yine As Bayrakları başlığında bir konumuz var. Filmin akarken kreditleri, biz güvenle sonuna kadar durduk her filmde durduğumuz gibi 4 kişi kalmıştık sinemada. O anda Ömer Gürkan ismini gördük. Hemen Google'ladık ve görsel efektlerde bir Türk'ün çalıştığını gururlanarak gördük. Vallahi alkışlıyoruz arkadaşı. Ya bir de Kaptan Marvel'ın müziklerini yapan bir kız Pınar vardı. Toprak. Ha değil mi? Pınar Toprak. Filmin müziklerinde neydi hatunun adı? Gamze. Dur bulayım. Zeynep'ti galiba. Zeynep miydi? Siz bunları şey dersiniz değil mi falan? Bu sefer etmeyeceğiz lan falan diye. Ne Gamze ne Zeynep. Pınar Toprak. Ha Pınar Toprak. Ona da yani helal olsun. Böyle çok arkadaşlar falan var. Hollywood arenasına falan girmiş. Orada Yani müzikler işte- falan yapan. Ben de ucundan tuttum diyelim hani şu anda DC Superhero Girls yayınlanıyor Cartoon Network'ta. Onun Türkçe, bestenin Türkçe halinde ben prodükte ettim. Biz bayrakları uzaklarda arıyoruz asmak için de burnumuzun dibinde bayrak var işte buyurun. As bilgiyi as bilgiyi. Velhasıl arkadaşlar bu haftada Joker'i biraz dilimizin döndüğünce ya da dilimizin ayaklarımıza dolandığınca anlatmaya çalıştık. Ya deyimler acayip. Özellikle Joker'in filmine girip çıktık bilgiyle ama biz ne yaptık? Biraz Joker'in ülkemizdeki çizgi roman severlerin karşısına nasıl çıktığına dair de bir şeyler anlatmaya çalıştık. Dünyada ve Türkiye'de Joker'in yükselişi nasıl oldu? Bu konularla ilgili detayları takip etmek için de bu ayki Ot dergisini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ot dergisinde detaylı olarak bunları yazdım, ettim. Artık sizlere bırakıyoruz. Ne yapalım? Yavaş yavaş bağlayalım mı mevzuyu? Ne sinekli ne karo ne kupalı ne maçar Joker Şakacı mı şakacı yarasadan haz etmez Joker Piştiğinde pokerde piştiğinde kahvede Joker